Başı gövdesinden ayrılmıştı ama o hala konuşmaya devam ediyordu. Bu haram. Allah bunu haram kıldı. Bu sözler defalarca döküldü dudaklarından. Kesik bir baştan yükselen o ses, sarayın soğuk taş duvarları arasında yankılandıkça yankılandı. Kral olduğu yerde donup kalmış, etrafındakiler korkudan titremeye başlamıştı. Çünkü orada bir insan öldürülmüştü ama o insan susmak bilmiyordu. Peki, kimdi bu adam? Nasıl bir temizliğe, nasıl bir iffete ve nasıl bir cesarete sahip olunmalıydı ki, bir insan ölümün ötesinde bile hakkı haykırabilsin? Ve sen bu manzarayı izlerken şu soruyu sormadan geçemezsin kendi kendine. Ben daha hayattayken kaç kez diri diri sustum. Hazreti Yahya'nın hikayesi sadece bir peygamberin hayat hikayesi değildir. Bu, insanlığın hafızasına kazınmış en sarsıcı duruş dersidir. Ve bu büyük dersin ilk sayfası o henüz dünyaya gelmeden çok önce yazılmaya başlar. Zekeriya peygamber tam 99 yaşındaydı. Elleri titriyor, saçları karlar gibi bembeyaz parlıyordu. Kemikleri öyle zayıflamıştı ki her sabah yataktan kalkmak onun için başlı başına bir savaşa dönüşmüştü. Yan odada ise 98 yıldır hiç hamile kalamamış olan eşi uyuyordu. Ama o tüm bu imkansızlıklara rağmen yine de dua etti. Mescide girdi, Rabbinin huzuruna durdu ve içini sadece ona döktü. Ya Rabbi, kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Sana ettiğim dualardan hiçbir zaman eli boş dönmedim. Ama arkamdan bana varis olacak kimsem yok. Eşim kısır. Bana bir evlat ver, soyumu devam ettir ve onu rızana layık kıl. Şimdi burada bir saniye dur ve düşün. Bu adamın yaşına bir bak, içinde bulunduğu duruma bir bak. Tıbbın imkansız dediği bir çağda, bedenin artık bitti dediği bir yaşta hala dua ediyor. Hala istiyor ve hala Rabbine sonsuz bir güvenle bağlanıyor. Çünkü o çok iyi biliyordu ki, sebepler biter ama Allah'ın takdiri bitmez. Ve o gece Zekeriya peygamber mescidinde namaz kılarken melekler seslendi. Allah sana Yahya'yı müjdeler. Zekeriya şaşkınlık içinde sordu. Ya Rabbi, benim nasıl oğlum olabilir? Ben bu kadar yaşlıyım, eşim ise kısır. Allah'ın cevabı kısa, net ve kesindi. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar. Seni de daha önce hiç yokken ben yarattım. Bir düşünün, bu cevabın içinde ne saklı? Sen olmaz diyorsun, Allah olur diyor. Sen imkansız diyorsun, Allah ben zaten seni yoktan var ettim diyor. Zekeriya peygamber bu müjdeyi alınca bir işaret istedi. Allah da ona o işareti verdi. 3 gün boyunca insanlarla konuşamayacaktın. Ama bu bir ceza değil, bir onay mührüydü. O 3 gün boyunca Zekeriya peygamber insanlarla sadece işaretleşerek anlaştı. Yere çizgiler çizdi, tesbih çekti ve sürekli Rabbini andı. Çünkü o biliyordu ki, bazı büyük nimetler gelmeden önce Allah insanı önce derin bir sessizliğe davet eder. Ve Yahya dünyaya geldi. Onun ismi bizzat Allah tarafından seçilmişti. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği çok açık bir şekilde dile getirir. Ey Zekeriya, sana bir oğul müjdeliyoruz. Adı Yahya'dır. Daha önce bu ismi kimseye vermedik. Yahya. Kelime anlamıyla diri olan, canlı kalan, hayat taşıyan demek. Bu isim sadece bir hitap şekli değil, aslında onun hayat yolculuğunu belirleyen bir karakter haritasıydı. Tarih boyunca gelmiş geçmiş 124 bin peygamber arasından özel olarak seçilmişti. Kur'an-ı Kerim'de adı tam 5 ayrı yerde geçiyor. 5 kez. Bir düşün. Bu senin adın kutsal kitapta sadece bir kez geçseydi, ömrün boyunca bu şerefi ve ağırlığı taşıyabilir miydin? Hazreti Yahya taşıdı. Ve o kutsal yükün ne demek olduğunu hayatının her anında tüm dünyaya gösterdi. Bir gün arkadaşları onu oyuna çağırdığında küçük Yahya durdu. Etrafına baktı. Koşuşturan, gülen, bağıran ve oynayan çocuklar vardı. Hepsi hayatın o en masum,
en dertsiz anındaydı. Ancak Yahya onlara dönüp tarihe geçecek o cümleyi kurdu. Ben oyun için yaratılmadım. Bu cümleyi henüz 7 veya 8 yaşlarında bir çocuğun ağzından duyduğunuzu hayal edin. O yaştaki bir çocukta görülen bu muazzam olgunluğa, bu derinliğe bir bakın. Dünya sadece bir oyun ve oyalanma yeri midir? Biz yetişkinler bile koca bir ömrü tüketirken, bu sorunun cevabını çoğu zaman bulamayız. Ama Yahya, henüz bir çocukken hakikati kavramıştı. Çünkü ona özel bir temizlik bahşedilmişti. Kur'an'ın ifadesiyle söylersek, tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. Peki, nedir bu temizlik? Sadece günahsız olmak ya da masumiyet değil. Bu temizlik, her şeyin içindeki o asıl hakikati görebilmek, dünyanın gürültüsü altındaki o derin sessizliği duyabilmek demektir. İnsanların normal dediği alışkanlıklara bakıp, ama neden diye sorabilme cesaretidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur. İnsanlar içerisinde Yahya bin Zekeriya gibi hata yapmayan ve hata yapmayı dahi düşünmeyen kimse yoktur. Sadece hata yapmadı değil, hatayı aklından bile geçirmedi. İçinde hiçbir leke yoktu, yanlışa açılan tek bir kapı ya da günah tohumunun filizlenebileceği bir toprak parçası bile yoktu ruhunda. İşte bu iç temizliği onun en aşılmaz zırhıydı. Çünkü birazdan anlatacağımız o kirli eller onu yıkamak için gelecekti ve o bu zırhıyla karşılarında dimdik duracaktı. Hazreti Yahya temiz olmanın yetmediğini biliyordu. Temiz olmak güzeldir ama asıl mesele temiz kalabilmektir. Büyük baskılar altında, fitnenin kol gezdiği bir dönemde ve saray entrikalarının tam ortasında lekelenmeden durabilmek. İşte bu bambaşka bir seviyedir. Kur'an onu tek bir kelimeyle nitelendiriyor. Hasur. Hasur, kendine hakim olan, nefsini dizginleyen ve dünyevi arzulara kapısını tamamen kapatan demektir. Bu özel sıfat, Kur'an'da sadece ve sadece Hazreti Yahya için kullanılmıştır. Bir düşün, sen her gün kaç kez nefsine yenik düşüyorsun? Bir bakışla, bir sözle, bir düşünceyle ya da öfkelendiğin bir anla. Sonra kendi kendine tamam, bir daha yapmam diyorsun ama yine yapıyorsun. Yahya ise yapmıyordu, hatta yapmayı hayal bile etmiyordu. Çünkü iffet onun için bir kurallar bütünü ya da yasaklar listesi değildi. İffet onun bizzat kimliğiydi. Ve bu kimlik onu hakkın sarsılmaz sesi yapacaktı. Çünkü biliyoruz ki kirli eller hakikati tutamaz, lekeli dudaklar gerçeği haykıramaz ve iffetsiz bir yürek hak yolunda uzun süre barınamaz. Hazreti Yahya yıllar boyunca o yolda sarsılmadan durdu. Tehditlerin, baskıların ve devasa bir sarayın gölgesinde bile geri adım atmadı. Durdu. Ve sonunda o asil duruşun bedeli kapısına dayanacaktı. Kudüs'te o sabah güneş tam tepedeydi. Meydan hınca hınç dolmuştu. Binlerce insan oradaydı. İhtiyarlar, gençler, kadınlar ve çocuklar, herkes büyük bir merak ve heyecanla bekliyordu. Çünkü aralarından biri çıkmış, ben Allah'ın peygamberiyim demişti. İnsanlar ise onu sınamak, söylediklerini test etmek istiyordu. Kalabalığın içinden keskin bir ses yükseldi. Madem peygambersin, o halde bize tam şu an gündüz vakti yıldızları göster. Öğle güneşi ortalığı yakıp kavuruyordu. Gökyüzü bembeyaz, uçsuz bucaksız bir parlaklık içindeydi. Tek bir yıldızın bile görünmesi imkansızdı. Hazreti Yahya durdu, ellerini ağır ağır göğe kaldırdı ve dua etti. İşte o an, o bembeyaz gökyüzünde, güneşin tam altında yıldızlar birer birer belirmeye başladı. Meydana derin bir sessizlik çöktü. Binlerce insan nefesini tutmuş, gözlerine inanamıyordu. Kimse kımıldayamıyor, kimse tek bir kelime edemiyordu. Akılların durduğu o noktada Hazreti Yahya konuşmaya başladı. O gün kalabalığa söylediği o 5 cümle,
sadece o günün değil, tüm zamanların en büyük hayat dersi olacaktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, bu sarsıcı hadiseyi bizlere şöyle aktarır. Allah, Yahya'ya 5 kelimeyle hem kendisinin amel etmesini hem de İsrailoğullarına bunları tebliğ etmesini emretti. Hazreti Yahya bu ağır sorumluluğu yerine getirmek için biraz bekleyince, teyzesinin oğlu olan Hazreti İsa yanına geldi ve şöyle dedi. Ey kardeşim, sana 5 kelime emredildi. Ya sen bu emirleri insanlara iletirsin ya da müsaade et ben ileteyim. Yahya'nın cevabı, taşıdığı sorumluluğun bilincini yansıtıyordu. Eğer sen benden önce davranırsan, Allah beni yerin dibine geçirir. Bunun üzerine Kudüs halkını topladı, yüksekçe bir yere çıktı ve o tarihi konuşmasını yaptı. Ey insanlar! Allah size 5 şeyi emrediyor. Ben de hem bu emirleri bizzat yaşayacağım, hem de sizin yaşamanız için çalışacağım. Birincisi, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bunu şu çarpıcı misalle anlattı. Biriniz altın ve gümüş ödeyerek bir köle satın alsa, o köleyi çalıştırsa ama köle kazandığı her şeyi gidip başka birine götürse, buna hanginiz razı olur? Sizi Allah yarattı, sizi Allah rızıklandırıyor. Siz ise gidip başkalarına kulluk ediyorsunuz. Allah bundan razı olmaz, öyleyse sadece O'na yönelin. İkincisi, namazı dosdoğru kılın. Namaz kılarken yüzünüzü sağa sola çevirmeyin, gözlerinizi başka yönlere kaydırmayın. Çünkü bir kul kıbleye yöneldiği sürece Allah da ona rahmetiyle yönelir. Namaz, Allah'ın bereketiyle buluşma anıdır. Üçüncüsü, oruç tutun. Elinde misk dolu bir kap olan bir kişi bir meclise girdiğinde, etraf nasıl mis gibi kokarsa, oruçlu bir kimse de Allah katında öyle güzeldir. Oruçlunun o sabır kokusu, Allah katında en değerli kokulardan bile daha üstündür. Dördüncüsü, sadaka verin. Düşmana esir düşmüş birini düşünün. Elleri bağlanmış, boynuna ip geçirilmiş ve idam edilmek üzere. O esir canını kurtarmak için ne yapar? Az verir, biraz daha verir. Elinde ne varsa fidye olarak döküp saçar. İşte sadaka veren kişinin hali de böyledir. Cehennem ateşinden kurtulmak istiyorsanız infak edin. Beşincisi, Allah'ı çokça zikredin. Düşman tarafından kovalanan bir adam, sağlam bir kaleye sığındığında nasıl emniyette olursa, Allah'ı zikreden bir kalp de şeytanın vesveselerinden öyle korunur. Zikir, ruhun en güvenli kalesidir. Şimdi bir an dur ve düşün. Bu 5 emir, bu 5 temel sarsılmaz direk. Bunlar sadece İsrailoğullarına gönderilmiş kurallar değil. Bunlar insanlığın ortak dilidir. Tevhid, namaz, oruç, sadaka ve zikir, her peygamberin dilinde, her çağda, her coğrafyada yankılanan gerçekler bunlardır. Çünkü binlerce yıl geçse de insan değişmiyor, ruhun asıl ihtiyacı hiç değişmiyor. Hazreti Yahya, bu hakikati sadece anlatmak için değil, bizzat yaşayarak göstermek için dünyaya gelmiş bir kalbe sahipti. Arpa ekmeği yiyordu, kıldan elbiseler giyiyordu. Ne görkemli sarayları vardı, ne de altın tahtları. Etrafında onu koruyan muhafız orduları da yoktu. Ama onun her şeyden daha güçlü bir silahı vardı. Sesi. Ve o ses, günün birinde bir sarayın en mahrem duvarlarına kadar ulaştı. Dönemin hükümdarı Kral Herod, büyük bir güce ve orduya sahipti. Ancak bir günah işlemişti. Ağır, karanlık ve apaçık bir günah. Kendi kardeşinin kızıyla bir ilişki kurmuş, ama üstüne bir de Hazreti Yahya'ya gelip, bizi evlendir demişti. Şimdi burada dur ve sahneyi hayal et. Karşındaki adamın elinde hayat ve ölüm yetkisi var. Bir emriyle insanlar zindanlara atılıyor, bir işaretiyle boyunlar vuruluyor. Hazreti Yahya'nın önünde ise sadece 2 yol vardı. Ya sessiz kalacak, bu beni ilgilendirmez diyerek görmezden gelecekti. Ya da her şeyi göze alıp hakkı haykıracaktı. Hazreti Yahya tek bir saniye bile tereddüt etmedi. Bakışlarını kralın gözlerine dikti ve o
net cümleyi kurdu. Bu haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Ben sizi evlendiremem. Tek bir cümle. Kısa, kesin ve geri adımsız. Kralın yüzü öfkeden gerildi, gözleri karardı. Ama Yahya susmadı. Sahi, cesaret nedir? Cesaret hiç korkmamak mıdır? Hayır. Cesaret, için titrediği halde, korktuğun halde yine de doğruyu söyleyebilmektir. Hazreti Yahya korkuyor muydu? Muhtemelen evet. O da bir insandı, o da can taşıyordu ve acıyı hissedebiliyordu. Ama içindeki o muazzam temizlik, o sarsılmaz iffet ve sonsuz Allah korkusu bir araya gelince cesaret kendiliğinden doğuverdi. Çünkü gerçek cesaret anlık bir heyecan değil, bir karakter meselesidir. Yıllar boyunca ilmek ilmek işlenen bir duruşun son taşıdır. Yahya o yapıyı daha çocukken kurmaya başlamıştı. Ben oyun için yaratılmadım diyen o küçük çocuk, şimdi koca bir kralın karşısında bu haramdır diyordu. Aynı kişi, aynı karakter, aynı dimdik duruş. Peki ya sen? Kaç kez doğrunun ne olduğunu bildiğin halde dilini yuttun? Kaç kez bir haksızlık gördün de başını yana çevirdin? Bu beni ilgilendirmez. Şimdi sırası değil, başıma iş almayayım dediğin kaç an oldu? Unutma, sustuğun her anda içindeki o asil parça biraz daha küçüldü. Sesin biraz daha kısıldı, ruhun biraz daha eridi. Hazreti Yahya'nın hikayesi tam da bu yüzden bu kadar sarsıcıdır. Çünkü o, bedelin ne olursa olsun, her seferinde konuştu, her seferinde dürüst kaldı. Ve o ağır bedel sonunda kapıya dayandı. Kral onu zindana attırdı. Zindanın o zifiri karanlığında, taş duvarlar arasında bile Hazreti Yahya susmadı. Zikrine devam etti, ibadetinden vazgeçmedi. Çünkü onlar sadece onun bedenini hapsedebilmişlerdi. Ruhu hala gökyüzü kadar özgürdü. Şunu asla unutma, İçindeki özgürlüğü keşfeden bir insanı hiçbir zindan gerçekten hapsedemez. O gece sarayda müzik sesleri yükseliyordu. Meşaleler her köşede yanıyor, şaraplar kadehlerden taşıyordu. Kral Herod tahtına yayılmış, etrafındaki dal kavukların kahkahaları arasında keyif sürüyordu. Sarayın o devasa salonu ağzına kadar doluydu. Komutanlar, soylular ve saray erkanı oradaydı. Bir festival gecesiydi, eğlence doruktaydı. Ve tam o sırada kralın huzurunda bir dans başladı. Dans eden kralın kardeşinin kızıydı. Gençti, güzeldi ama her adımını annesinin sinsi talimatlarıyla atıyordu. Kıvrım kıvrım süzülerek kralın bakışlarını üzerine hapsetti, onun aklını başından aldı. Sarhoşluğun ve şehvetin etkisindeki Herod ayağa kalktı ve gür bir sesle bağırdı. İste benden ne istersen, bu gece ne dilersen yerine getireceğim. Kız durdu, hafifçe gülümsedi ve annesiyle göz göze geldi. Anne başıyla belli belirsiz bir işaret verdi. O küçük hareketin arkasında aylardır ilmek ilmek işlenmiş karanlık bir plan yatıyordu. Çünkü o kadın çok iyi biliyordu ki, Hazreti Yahya hayatta olduğu sürece o haram evlilik asla gerçekleşmeyecekti. Kız, krala dönüp buz gibi bir sesle konuştu. Yahya'nın başını istiyorum. Bir anda salon buz kesti. Kralın yüzündeki o sarhoş ifade silindi, yerini derin bir korkuya bıraktı. Çünkü Herod, tüm zalimliğine rağmen içten içe Hazreti Yahya'ya karşı garip bir saygı duyuyordu. Onu sevmiyordu belki ama o sarsılmaz duruşun, o ilahi sesin karşısında kendi küçüklüğünü hissediyordu. Tereddüt etti. Ama salonun her yerinden gözler ona dikilmişti. Verdiği söz havada asılı kalmıştı. Eğer şimdi geri adım atarsa küçük düşecek, zayıf görünecekti. Ve işte o an tarihin en kanlı kararlarından biri verildi. Cellat, zindanın nemli merdivenlerinden aşağı indi. Hazreti Yahya o sırada namaz kılıyordu. Zincir sesleri yankılandı, ağır demir kapı gıcırtıyla açıldı. O karanlıkta, soğuk taş duvarlar arasında Yahya başını kaldırıp baktı. Gelenin ne için geldiğini anlamıştı. Hiçbir şey sormadı, tek bir kelime bile etmedi.
Sadece huşu içinde namazını tamamladı. Sonra ayağa kalktı ve cellat ona yaklaştı. İşte tam bu noktada tarih, akılların almayacağı bir mucizeye tanıklık etti. Hazreti Yahya'nın başı gövdesinden ayrıldı ama o kopan baş konuşmaya devam ediyordu. Bu haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Aynı cümle, aynı sarsılmaz sesle defalarca yankılandı. Cellat olduğu yerde donup kaldı, yanındakiler korkudan titremeye başladı. Ses sarayın koridorlarına ulaştığında kralın yüzü korkudan sapsarı kesildi. Çünkü öldürdüklerini sandıkları adam aslında ölmemişti. Bedeni yere düşmüştü ama davası ve sesi hala oradaydı. Hala hakkı haykırıyordu. Bir düşünün. Bir insan ruhunda nasıl bir temizliğe ulaşmalı, nasıl bir iç bütünlük kurmalı ki ölüm bile onu susturamasın? Sahi zulüm nedir? Zulüm aslında güç sahiplerinin en büyük zayıflığıdır. Gerçekten güçlü olan bir insan karşısındakini ezmeye ihtiyaç duymaz. Kendi doğrularından emin olan biri hakkı söyleyen sesi susturmaya çalışmaz. Kral Herod'a bir bakın. Orduları, sarayları ve muazzam bir tahtı vardı. Ama içi bomboştu. İşte o içindeki koca boşluk onu Hazreti Yahya'dan korkutuyordu. Bu çünkü Yahya'nın dünyalık hiçbir şeyi yoktu ama içi hakikatle dopdoluydu, taşıyordu, etrafına ışık saçıyordu. Zalimler tarih boyunca hep o ışığı söndürmeye çalışmışlardır. Çünkü karanlık, ışığın yanında asla var olamaz. Işık varsa karanlık yok olmaya mahkumdur. Aslında bu, onların ilk vukuatı değildi. Yahudiler bunu ilk defa yapmıyorlardı. Hazreti Yahya'nın babası olan Zekeriya peygamber de onlar tarafından şehit edilmişti. Bir ağacın kovuğuna sığınmıştı ama onu buldular ve o ağacı Zekeriya peygamber içindeyken acımasızca ikiye biçtiler. Baba şehit, oğul şehit. Kur'an-ı Kerim bu topluluk hakkında sarsıcı bir tespitte bulunur. Peygamberleri haksız yere öldürdükleri için onları lanetledik. Bu ifade sadece tarihsel bir bilgi değil, aslında zamansız bir uyarıdır. Çünkü her çağda ve her coğrafyada hakkı haykıranlara karşı birileri el kaldırır. Her dönemde zulüm kılıcını çeker, her asırda yeni fitne sahneleri kurulur. Kur'an bize bu sahneleri tekrar tekrar gösterir ki, unutmayalım, yanılmayalım ve biz de aynı karanlık tuzağa düşmeyelim. Hazreti Yahya o karanlık zindana atıldığında tam olarak ne hissetti? Bunu kesin olarak bilmiyoruz çünkü kutsal kitabımız o anın detaylarını resmetmez. Ancak şundan eminiz, o zindanda da ibadetine devam etti, o koyu karanlıkta da Allah'ı zikretmekten geri durmadı. O ağır zincirlerin arasında bile ruhu sonsuz bir özgürlük içindeydi. Çünkü gerçek hapis, bedenin dört duvar arasına kapatılması değildir. Gerçek hapis, kalbin prangalanması, ruhun kararmasıdır. Ve Hazreti Yahya'nın kalbi hiçbir güç tarafından hapsedilemedi. Şimdi sana sormak istiyorum, sen hiç zulme uğradın mı? Hakkın yendiği, söylediğin doğrunun bir tokat gibi yüzüne çarpıldığı oldu mu? Dürüstlüğün yüzünden hiç zarara uğradın mı? İşte tam o anda içinden ne geçti? Neden dürüst oldum ki diye hayıflandın mı? Keşke sussaydım, başım ağrımazdı, dedin mi? Hazreti Yahya'nın hikayesi tam da bu sorulara bir cevap niteliğindedir. Evet, hak söz bazen ağır bedeller ödetir. Doğruluk seni zindana atabilir. Dürüstlük seni dünyanın en yalnız insanıymışsın gibi hissettirebilir. Ama o yalnızlığın tam ortasında, o bedelin en ağır anında Allah vardır. Ve Allah'ın seninle olması, dünyadaki her saraydan, her tahttan ve her fani güçten daha büyüktür. Hazreti Yahya şehit edildiğinde henüz 30'lu yaşlarındaydı. Dünya ölçeğine göre kısa bir ömür ama o kısa hayatın her bir saniyesi dolu dolu, her anı anlamlıydı. Her nefesi sadece Allah rızası için alınmıştı. Kur'an-ı Kerim bu büyük şehidin ardından şöyle seslenir: doğduğu gün, öleceği gün
ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. 3 kritik dönemeç: doğum, ölüm ve diriliş. Allah bu 3 büyük anda da ona selam gönderiyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bu, Allah'ın onu hiçbir zaman yalnız bırakmadığı anlamına geliyor. Dünyaya gelirken de, bu diyardan giderken de, yeniden dirilirken de Yaradan hep onun yanındaydı. Zulüm onu katlettiğini sandı ama Allah onu selamlıyordu. Hangi zafer bundan daha büyük olabilir? Hazreti Yahya'nın mübarek başı bugün Şam'daki Emeviye Camii'nde metfundur. Vücudunun parçaları farklı coğrafyalara dağılmış olabilir ama o temiz, iffetli ve cesur ruh her çağda yaşamaya devam ediyor. Çünkü her çağda bir Yahya vardır. Hakkı söyleyen, zalimin karşısında eğilmeyen, ölmeyi göze alan ama vicdanını asla satmayan. Ve her çağda bir Herod vardır. Güce tapan, doğruyu söyleyenleri susturmaya çalışan, zulmü bir saltanat aracı olarak gören. Peki sen hangisi olacaksın? Bu soru, Hazreti Yahya'nın bizlere bıraktığı en büyük mirastır. Bu sorunun cevabını ver. Sessizce, kendi içine dönerek ama olabildiğince dürüstçe. Çünkü hayat, seni mutlaka ama mutlaka o seçimi yapman gereken o anın önüne koyacaktır. Bir gün Hazreti Yahya, şeytanla karşı karşıya geldi. Durdu, ona ibretle baktı ve sordu. Sen insanlarla nasıl konuşuyorsun? Onlara nasıl ulaşıp kalplerine sızıyorsun? Şeytan, insanları 3 gruba ayırarak cevap verdi. Birinci grup var ki, onlara asla ulaşamam. Ne yaparsam yapayım, ne fısıldarsam fısıldayayım beni dinlemezler. Onlar peygamberlerdir. İkinci grup ise benim elimde bir oyuncak gibidir. Nereye çeksem oraya giderler, ne istesem yaparlar. Her türlü günahı onlara kolayca işletirim. Bir de 3. grup var ki, işte beni en çok onlar yorar. Ben onlara fısıldarım, onlar kanıp günaha girerler ama sonra öyle bir tövbe ederler ki, Allah tüm günahlarını siler ve yerine sevap yazar. Bu insanlara karşı asla galip gelemem. Hazreti Yahya bu itirafı dinledi ve şeytan oradan uzaklaştı. Şimdi burada dur ve bu konuşmanın derinliğini bir düşün. Şeytan kendi ağzıyla kendisini kimlerin yenebileceğini itiraf ediyor. Ve o listede sadece günahsız peygamberler yok. Tövbe edenler, düştüğü yerden kalkanlar, hata yapsa da vazgeçmeyenler var. Peki, Hazreti Yahya bu konuşmayı neden yaptı? Çünkü o çok iyi biliyordu ki, düşmanını tanımayan ona karşı dimdik duramaz. Gerçek ve sarsılmaz bir duruş, önce tehlikenin nereden geleceğini bilmekle başlar. Hazreti Yahya'nın o efsanevi duruşu tek bir günde inşa edilmemişti. Bu, yıllar süren bir tefekkürün, sabrın ve her gün üst üste konulan binlerce taşın sonucuydu. Henüz 8 yaşındayken Beytül Makdis'e gitmiş, 15 yaşına kadar orada kalmıştı. O yıllar boyunca sadece ibadet etti, öğrendi ve sessizliğin içinde büyüdü. Arpa ekmeği yedi, kıldan elbiseler giydi ve dünyaya zerre kadar tamah etmedi. Gecelerini uykusuz geçirip Allah'a yöneldi. Allah korkusu ve sevgisiyle öyle çok gözyaşı döktü ki, o nurlu yüzünde yaşların akıp gittiği yollar, yaralar açıldı. Bir düşünün, bir insanın gözlerinden akan yaşlar yüzünde nasıl bir iz bırakabilir? İşte Hazreti Yahya'nın yüzü, o mukaddes hüzne şahitti. Bu bir zayıflık değil, bu aksine ruhun ulaştığı o muazzam kalibrenin en büyük işaretiydi. Bir gün babası, Hazreti Zekeriya bir mecliste otururken cehennemden bahsedecekti. Anlatmaya başlamadan önce etrafına bakındı. Yahya orada mıydı? Çünkü oğlunun kalbinin ne kadar hassas olduğunu, cehennem tasvirlerini duyduğunda yüreğinin nasıl yanacağını biliyordu. O gün Yahya'yı göremedi, orada olmadığını sandı ve anlatmaya başladı. Cebrail aleyhisselamın bildirdiği o sarsıcı cehennem tablolarını bir peygamber lisanıyla, bir babanın şefkatiyle anlattı. Ancak küçük Yahya
bir sütunun arkasına gizlenmiş, sessizce her kelimeyi dinliyordu. O günden sonra Hazreti Yahya için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Allah korkusu onun kemiğine, canına ve ruhuna işledi. Ama bu korku, bildiğimiz korkulardan değildi. Bu, en büyük sevgiye dönüşen bir ürpertiydi. Çünkü Allah'tan gerçekten korkan, o onu gerçekten sever. Onu gerçekten seven ise, onu razı edememekten korkar. Hazreti İsa, teyzesinin oğlu olan Hazreti Yahya'yı her gördüğünde onun ağladığını, mahzun durduğunu fark ederdi. Bir gün ona sordu: "Ey teyzem oğlu, Allah'ın gazabından bu kadar mı emin oldun ki hiç gülmüyorsun?" Hazreti Yahya ise aynı derinlikle karşılık verdi: "Ey teyzem oğlu, sen de Allah'ın rahmetinden bu kadar mı ümit kestin ki daima gülüyorsun?" İki peygamber, iki farklı hal ve iki büyük hakikat. Gelen vahiy ise bu dengeyi mühürledi. Mümin kul, korku ile umut arasında, yani beynel haffi ve reca çizgisinde durmalıdır. Ne korkudan ümidini kesmeli, ne de ümide güvenip sorumluluklarını unutmalı. Hazreti Yahya'nın hayatı, işte bu hassas dengenin üzerine kurulmuş sarsılmaz bir kale gibiydi. Hazreti Ömer ne demişti? Gökten bir ses gelse ve sadece bir kişi cehenneme girecek dese, acaba o ben miyim diye korkarım. Yine bir ses gelse ve sadece bir kişi cennete girecek dese, bu sefer de acaba o ben miyim diye umutlanırım. İşte o muazzam denge. İşte o sarsılmaz duruş. Ne tam bir ümitsizlik, ne de sahte bir güven hissi. Tam o ince çizgide yürümek. Hazreti Yahya o çizgiyi biliyordu ve hayatı boyunca o ipin üzerinde yürüdü. O yürüyüş onu hem kırdı hem yeniden inşa etti. Onu dünyevi hırslarından arındırırken ruhunu çelik gibi sağlamlaştırdı. Sonunda ortaya çıkan o olgun insan artık dünyada korkacak hiçbir şey bırakmamıştı geride. Çünkü en büyük korkuyu kendi içinde evcilleştiren bir insanı dışarıdaki hiçbir güç korkutamaz. Hazreti Yahya şehit edildi ama hikayesi orada noktalanmadı. Rivayetler odur ki, o zalim kral Herod ve o fitneci kadın tıpkı Karun gibi toprak tarafından yutulup gittiler. Tarihin karanlık sayfalarında yok oldular. Zulüm kazandı sandılar ama aslında ebediyen kaybettiler. Bu Hazreti Yahya'yı öldürdüklerini sandılar ama o her gün yeniden doğuyor. Kur'an-ı Kerim'de adı tam 5 kez geçiyor. Her okunuşta yeniden canlanıyor, her tilavette bize bir şeyler anlatmaya devam ediyor. Her yeni nesle ilham veriyor. Ve Allah'ın ona gönderdiği o selam, doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün üzerine olan o ilahi müjde hala kainatın boşluğunda yankılanıyor. Peki Hazreti Yahya'nın hayatı bize ne bıraktı? Temizlik. İç dünyası temiz olan bir insanı dışarıdan gelen hiçbir darbe yıkamaz. İffet. Kendi nefsine hakim olmayı başaran aslında her şeye hakimdir. Cesaret. Gerçek cesaret anlık patlamalar değil, yılların biriktirdiği karakterin meyvesidir. Hak, söz. Bedeli ne olursa olsun söylenmelidir. Çünkü sustuğun her an ruhundaki bir parça ölür. Zulme karşı duruş. Zalimin önünde eğilmek seni kurtarmaz, sadece onun iştahını kabartır. Şehadet. Bir insanın en büyük kaybı, uğruna ölebileceği bir değerinin olmamasıdır. Seçim. Hayat seni mutlaka bir tercih yapmaya zorlayacak. O gün gelince hazır mısın? Şimdi sana son bir gerçeği hatırlatayım. Hazreti Yahya'nın hikayesi tozlu raflarda kalmış bir efsane değil. O hikaye her sabah yeniden başlıyor. Senin hayatında, benim hayatımda. Bugün karşımızda belki tahtında oturan bir Herod yok ama o zihniyet hala orada. Bazen nefsimizde, bazen toplumun mahalle baskısında, bazen de çevrenin o sinsi fısıltısında karşımıza çıkıyor. Sus, uyum sağla, eğil ve geç git diyorlar. Ve her gün bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Hazreti Yahya gibi dimdik durmak mı, yoksa rüzgara göre eğilmek mi? O
bu soruya cevabını hayatıyla verdi, kanıyla verdi, hatta o kesik baştan yükselen sesiyle verdi. Peki, ya sen kendi hikayende ne diyeceksin? Bediüzzaman Said Nursi şöyle der: İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden bir adam, kainata meydan okuyabilir. Hazreti Yahya o imanı kalbinde taşıdı. Kainata meydan okudu ve sonunda o kazandı. Dünya onu öldürdü ama Allah onu selamladı. Sence hangisi daha önemli? Rabbim bizleri o imanı taşıyabilecek bir kalbe ulaştırsın. Hazreti Yahya'nın o tertemiz iffetinden, sarsılmaz cesaretinden ve hak sözü söyleyen duruşundan bizlere de pay ayırsın. Selamün aleyküm.